Yeni bir bölümden Balıkesir Çamlık Tepesi'nden Balıkesir merkez bölümümüzden merhaba dostlar. Yemeğimiz geldi. Bu şekilde gözüküyor. Servisi bu şekildeymiş. Çamlık Parkı'nın içinde bulunan Mini Balıkesir'e geldik. Burada eski belediye binasını görüyorsunuz. Kuvayi Milliye Müzesi şu an. Burası da Kepsut Recepköy yolu üzerinde eski Ziraat Mektebi. Bayağı büyük bir yapıymış arkadaşlar. Ve burada da sanırım ilk topuklu ayakkabıdır bence. Şöyle yüksek sandaletler var. Dostlar şimdi Balıkesir Lisesi'ne geldik. Hemen önünde böyle Balıkesir Lisesi şehitleri var. Şöyle bir not düşmüş deftere. Tüm öğrenciler cepheye gittiği için mezun olan öğrenci bulunmamaktadır. Tarihimizdeki herkesin bildiği o söz işte bu lisede yazılmış arkadaşlar. Zanos Paşa Camii 1461 yılında tamamlanmış arkadaşlar ve hizmete girmiş. Yeni bir bölümden Balıkesir Çamlık Tepesi'nden Balıkesir merkez bölümümüzden merhaba dostlar. Biz hatırlarsınız geçen bölümde Cunda ve Ayvalık gezimizi yapıp sonrasında yola koyulmuştuk. Ayvalık'tan Balıkesir merkez karavanla yaklaşık yani 80-100 arası giderseniz yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 40 dakika sürüyor. Şimdi geldik hemen böyle manzarayı da izleyebileceğimiz yüksekte bir konum baktık. Ve direkt karşımıza Çamlık Tepesi çıktı. Hemen arkada çok geniş otoparkları var. Gece hiçbir şekilde rahatsız olmadık. Balıkesir merkeze gelirseniz kesinlikle burayı değerlendirin. Biz şimdi bu tepeyi gezdikten sonra aşağıya çarşı merkezine ineceğiz. Birkaç nokta belirledik. Bugün Balıkesir merkezi gezeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Parka damga vuran simgelerden bir tanesi bu hilal arkadaşlar. Gece geldiğimizde kıpkırmızıydı. Böyle geceki fotoğrafın üzerine eklerim de demek istediğimi net görün. Gece bu şekildeydi. Şimdi sabah kalktık. Her yer sis. Dedim eyvah. Etrafı insanlara gösteremeyeceğiz. Sonra çok şükür biz kahvaltı yapana kadar manzara biraz daha görünür hale geldi. Burada çok güzel bir hilal yapmışlar. Yukarıya asansörle de çıkabiliyorsunuz ama asansör şu an kapalı. Yukarıdan böyle panoramik bir şekilde Balıkesir'i görebiliyorsunuz. Şu an hala şehrin üzerinde bir sis tabakası var ama görüntü biraz daha açık. Gel buraya kızım. Gel bakalım. Ben şahsi görüşüm Balıkesir'in yeterince reklamının yapıldığını düşünmüyorum. Özellikle kıyı kesimleri biliniyor. Balıkesir'de her şey var. Dün geçen bölümde Ayvalık'ı ve Cunda'yı gezince onu konuştuk eşimle. Yani Ayvalık, Cunda olsun, diğer sahil kesimindeki yerler olsun. Kesinlikle özellikle Çanakkale'nin de ben aynı klasmanda olduğunu düşünüyorum. Çok fazla tanındığını düşünmüyorum doğal güzellikleriyle. İnanılmaz güzel yerleri var. Yani böyle dün bakıyorum mesela yapay zekaya soruyorum sence nereye gitmeliyim diye. O kadar güzel yerler çıkarıyor ki rota yaptığım halde aklım karışıyor. Yani rotayı önceden yapıp oraları işaretledim vesaire. Manzaraları çok güzel, muazzam. Ama bizim aklımızda hep bir Antalya, hep bir Muğla var. Oralar kötü değil. Ama ülkemizin farklı güzel yerleri de var. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Biz sadece birkaç bir şeyiyle biliyoruz. Ama hayvancılık da çok iyi. Mutfak kültürleri çok iyi. Doğası çok iyi. Her yönden çok iyi. Bence Balıkesir'in biraz daha tanıtılmaya ihtiyacı var. Şu an önünde bulduğumuz bu park, içinde bulunduğumuz bu parkta gerçekten birçok ilde görmediğim büyüklükte ve temizlikte bir park, korunmuş bir park. Her yer tertemiz. Bahçelerine kadar düzlenmiş bir yer burası. Öyle paramparça bırakılmış, her yerde çöp olan bir yer değil. Bence geldiğinizde mutlaka rotanıza buraya ekleyin. Yaz aylarında geliyorsanız akşam geldiğinizde burada hilalin kırmızılığında şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Havada sis de olmayacaktır.
Bence mutlaka rotanıza burayı eklemelisiniz. Biz şimdi aşağıya merkeze doğru iniyoruz. Burada Mini 10 diye bir yer vardı ama sanırım şu an kapalı. Çünkü bizden başka kimse yok parkta. Açıksa bir oraya da uğrayacağız. Eğer ilerleyen dakikalarda uğramadıysak bilin ki kapalıdır. Şimdi önce oraya, sonra çarşıya geçelim. Hilal'in alt kısmında Vav Camii var arkadaşlar. Şurada kubbe gibi gözüken kısım, ağaçlar geldi şu an araya. Orası da çok güzel tasarlanmış. Çamlık Parkı'nın içinde bulunan Mini 10 Balıkesir'e geldik. Burası hemen Şehitler Camii'nin ve Hilal'in alt kısmında. Balıkesir'deki eserlerin minyatürleri tahmin edebileceğiniz gibi yapılmış. Elif sen gel, bizden sonrakiler de görsün kızım eserleri. Şöyle gel bakalım. Burada eski belediye binasını görüyorsunuz. Kuvayi Milliye Müzesi şu an. Dokunmadan bakabilir Hı hı. misin? Burada yine Balıkesir Saat Kulesi. Kısacası Balıkesir'de bilinen tüm tarihi eserlerin minyatürleri yapılmış. Yıldırım Bayezid imareti. Şurada çok büyük bir şey var. O dikkatimi çekti. Uhuvvetül Hamidiye Mektebi. Karşıda kale kalıntıları ve Ulu Cami sanırım. Diğer eserler var. Eskiden insanlar okul avlusunu anladığım kadarıyla bayağı büyük tutuyormuş ve bence çok mantıklı. Bütün etkinlikler yapılabilir burada. Ziraat Mektebi. Birazdan Zağnos Paşa Camii'ne zaten gideceğiz ama size şimdiden burada minyatürünü göstermek isterim. Çok güzel, çok heybetli bir cami. Birazdan zaten bunun canlı da gezeceğiz. Size şimdiden sanki drone ile havadan çekiyormuşçasına böyle minyatürünü bir göstereyim. Ne var mı? Yine Paşa Hamamı da minyatür kentte yerini almış. Yukarıya çıkmıyoruz Elif Ahsen. Hayır. Yakından bakmak istediğini anlayabiliyorum ama yukarıya çıkmıyoruz babacığım. Bakın burada da geçen bölümümüzde gördüğümüz Ayvalık Saatli Camii var. Hatırlarsınız eski bir kiliseydi burası. Geçen bölüm izleyenler hatırlar. Paylaşmıştım. Şu çan kulesini üzerine saat ekleyip saat kulesi haline getirip önüne bir tane de minare eklemişti. O çağda yaşayan 1800'lü yıllarda yaşayan Rumlardan sonra oraya yerleşen Türk vatandaşları bu kiliseyi, eski kiliseyi cami haline getirmişlerdi. Bunu gidip görmüştük. Bunu da burada görmek bizi mutlu etti. En azından bunu görmüşüz. Diğerlerini de birazdan ziyaret edeceğiz. Bakın kilisenin üzerinde bu şekilde çan var. Çan iptal ediliyor ve saat haline getiriliyor. Şu şekilde çan da hala üzerinde duruyor. Ayvalık'ta buna gitmiştik. Önceki bölümlerde, Ayvalık'tan önceki bölümlerde Bandırma ve Erdek yapmıştık. Burada da Bandırma'da eski iskele binası var arkadaşlar ama biz bu eseri orada görmemişiz. Gözümüzden kaçmış. Onun da burada minyatürünü şu an sizlerle beraber görmüş olduk. Kaçırdığımız eserler arasından bir tanesi bu. Maalesef tüm illeri detaylı bir şekilde gezecek vaktimiz her zaman olmuyor. Mesela örnek veriyorum, bu bölüm için Balıkesir'e merkeze bir gün ayırabildik. Eminim Balıkesir'de merkezde 2 gün 3 gün gezilip çok detaylı bir şekilde gezilebilir. Ama bizim zamanımız biraz kısıtlı. Bu yüzden biz bir gün önümüze ayırabildik ve bugün gezip Kütahya'ya doğru, sonraki bölümde Kütahya'da olacağız. Kütahya'ya doğru devam edeceğiz. O yüzden de hızlı bir rota planlıyoruz. Videolarımızı, yani bu videoyu izleyenler şunu yapabilir. Biz bu videoyu, bu bölümü daha doğrusu Elif Ahsen'le böyle yaramaz bir kız çocuğuyla bir günde gezebildik. Siz bunun üzerine birkaç rota daha ekleyip bir günde gezebilirsiniz. Şu an saat öğlen 12 ve biz az önce kahvaltımızı yapıp daha yeni Çamlık Tepesi'nde gezmeye başladık. Bunu da göz ardı etmeyin. Bu videodaki yerleri siz çok rahat yarım günde gezebilirsiniz arkadaşlar. Siz yarım günlük daha 8'de kalkarsanız bir rota hazırlayıp bir gün içerisinde Balıkesir'de buraları gezebilirsiniz. Bunu da buradan dipnot olarak ekleyeyim. Hadi Elif Ahsen, suluğunu al da gidelim kızım. Hadi suluğunu al, gidiyoruz. Gitmek istemiyor musun? Gitmek istemiyormuş. Gitmek istemiyor musun? Ama gitmemiz lazım. Hadi gel. Yürümek istiyorsun. Sen yürü babacığım, tamam.
Biz bu şekilde geziyoruz genelde arkadaşlar. Böyle sağdan soldan Elif Ahsen'i toplayarak. Şu tarafa gideceğiz babacığım. Elif Ahsen bak, bu Bandırma eski iskele binasıymış. 1933 ile 1954 yıllar arasında belediye binası olarak kullanılmış bu bina. Ama biz Bandırma'ya gidip bu binayı görmedik aşkım. Çamlık Parkı'ndan inince zaten yol sizi şehre indiriyor. Bu yönü çok hoşuma gitti. Şimdi ilk durağımız... Ne oluyor kızım? Şimdi ilk durağımız Balıkesir Lisesi arkadaşlar. Birazdan hikayesini anlatacağız. Aslında hepimizin bildiği bir lise. Anlattığımda, birazdan size bilgi verdiğimde ne dediğimi anlayacaksınız. İlk durağımıza geçiyoruz. Dostlar, şimdi Balıkesir Lisesi'ne geldik. Hemen önünde böyle Balıkesir Lisesi şehitleri var. Şehitleri anıtı. Üzerinde o dönem 10. sınıf öğrencilerinden 15 şehit, 9. sınıftan 15 şehit, 8'den 13 şehit, böyle mezunlardan da yine aynı şekilde tarihleriyle birlikte şehitler var. Çanakkale Savaşları'ndan önce 1895-1912 yıllarında mezun olup savaşa katılmış ve ismi belirlenenler sadece bunlar arkadaşlar. Balıkesir Lisesi de hemen bu karşıda gördüğünüz tarihi yapı ama şu an kapalı. Kapısı kilitli. Buraya girmeyi çok isterdim ama şu an aktif olarak kullanılmıyor. Etrafını komple döndüm bu arada. Acaba başka kapı var mı diye. Yok arkadaşlar. Harita sizi hemen üstteki yeni okula getirecek. Şaşırmayın. Altında böyle tarihi bir bina araştırın. Asıl Balıkesir Lisesi, tarihi lise bu. Ama buranın müze olarak aktif olarak çalışmasını çok isterdim. İçeriği gezmek isterdim. Çünkü Balıkesir Lisesi'ni tarihteki şu sözüyle, şu notuyla hatırlıyoruz hepimiz. Tüm öğrencileri cepheye gittiği için mezun verememiştir. Okul defterine yazılan bu sözü hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. İşte o notun düşüldüğü okul bu okul arkadaşlar. Ama açık değil. Geldiğinizde siz yine bir uğrayın bence. Belki şansınıza açık olur. İçeriği gezersiniz. Biz şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Dostlar, şehir merkezine indik. Gezeceğimiz rotaların olduğu bölüme yakın bir yere. Ve gördük ki ciddi bir otopark problemi var. O yüzden aracı tekrardan Balıkesir Lisesi'nin olduğu bölüme indirdim. Burası meydana yakın. Siz de geldiğinizde bu civar bir yere bırakabilirsiniz. Şimdi tekrardan aşağıya yürüyorum. Sokaklardaki döşemeler çok hoşuma gitti. Taş döşemeler. Geldiğinizde ilk sizin de dikkatinizi çekecektir. Böyle parkeden çok daha güzel bir hissi ve sessizliği var. Yol üstü giderken böyle Balıkesir Saat Kulesi de hemen sizi karşılıyor. Yukarıya çıkışlar yasak, yoksa çıkar sizin için yukarıdan çekerdim. Ama böyle yoldan geçerken yanından geçebilirsiniz. Şimdi meydana geldik. Arkamda gördüğünüz inşaat alanı Zanos Camii'nin, yani meydanın yanında bulunan Karesi Beyliği'nin kurucusu Karesi Bey'in türbesi. Gezimize buradan başlamak istedik. Sonrasında Zanos Paşa Camii'ne geçeceğiz. Burası hemen meydanın yanında. Şu an tadilatta. Size hemen içeriye girebiliyorsa içerisini bir göstermek istiyorum. Şu an dediğim gibi tadilattalarmış arkadaşlar. İçeriye girdim, içeride kabirleri vesaire yeniliyorlar. Büyük ihtimal birkaç haftaya biter. Siz geldiğinizde bitmiş olur. Gezinize Karesi Bey'in türbesinden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kabrinden başlayabilirsiniz. Hayır. Bir son gördüm. Ben şey nereden mutluyum. Sen alsas. Ben bak hep güzel. Zanos Paşa Camii 1461 yılında tamamlanmış arkadaşlar ve hizmete girmiş. Balıkesir'in en önemli simgelerinden biri olan Zanos Paşa Camii ve halk arasında Paşa Camii olarak da bilinir.
hem mimari özellikleri hem de tarihi olaylara tanıklık etmesiyle büyük bir öneme sahiptir. Yaptıran kişi Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden ve aynı zamanda kayınpeder olan Zağnos Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında yapılmıştır. Buradayım kızım. Caminin bahçesinde yine tüm eski camilerde olduğu gibi güneş saatini görüyoruz. Az önce cami avlusunda arkamda gördüğünüz musalla taşında burada bir cenaze namazı kılındı ve eşlik ettik. Burada önemli bir ayrıntı dikkatimi çekti. Bakın arkadaşlar 3 tane musalla taşı var. İsimlerin karışmaması için burada en son Mustafa Koçal isimli birisi ismi yazıyor ve az önce vefat eden kişi oydu. Burada çok güzel bir şöyle cenaze isimlerinin yazdığı bir cenaze diye bir tahta bırakılmış. Farklı bir ayrıntı benim için. Size de aktarmak istedim. Şimdi caminin arka bahçesinde Zağnos Paşa Camii'nin hemen arka bahçesinde Zağnos Paşa türbesi var, kabri var. Hemen size orayı da göstermek istiyorum. Cami 1897 yılındaki büyük depremde yıkılmış. Bugünkü hali 1908 yılındaki Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. Tarihteki önemi ise Atatürk'ün hutbesidir arkadaşlar. Milli mücadele döneminde 7 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk bu camiye gelmiş ve minbere çıkarak meşhur Balıkesir hutbesini irat etmiştir. Bu Atatürk'ün cami minberinden halka hitap ettiği ilk ve tek konuşmadır. Caminin avlusunda Zağnos Paşa'nın türbesi bulunmaktadır. İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan bu devlet adamının kabri bugün de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Şimdi bir de caminin içine bakalım. Malum eski 1461 yılında yapılan bir cami. Caminin ortasında çok güzel halkalarla etrafı dönülmüş ışıklar var arkadaşlar ve zincirlerle tavanlar asılmış. Kadınlar bölümü ahşaptan inşa edilmiş. O dönemdeki depremlerden sonra direklerin birbirine bağlı olan kuşakların nasıl yamulduğunu şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. İleride bükülmüş. Buradan da Zağnos Paşa Camii'nden de aktaracaklarım bu kadardı. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Zağnos Paşa Camii'nin karşısında Ayvalık Tost kara fırın ekmeğine geldik. Burası hemen karşımız Zağnos Paşa Camii. Burada ekşi mayalı ekmekten ve çavdardan aldık. Şöyle çok güzel gözüküyor. Aslında geliş amacımız Ayvalık Tost ekmeği almakta ama dolabımızda yer yok. Bu yüzden alamayacağız. Bayatlamasın, yazık günah. Gelirseniz buradan Ayvalık tost ekmeği şöyle uzun uzun çıkıyor. Sonradan dilimleniyor. Alabilirsiniz. Yine Zağnos Paşa Camii'nin karşısında şöyle şadırvanların karşısında kanaat lokantası var. Buranın pideli paçası meşhur. Hemen bir deneyeceğiz. Size bu arada güncel fiyat listesini de şu şekilde paylaşayım. Fiyatlar bu şekilde. Cami karşısında diye değil, önceden araştırıp etiketlediğimiz için geldik bu arada, onu söyleyeyim. Buranın pideli paçası meşhurmuş. Bir deneyelim dedik. Gideceğimiz başka lezzet durakları da olacak. O yüzden çok abartmayacağız. Şöyle tadına bakmak için bir porsiyonu söyledik. Sonra rotamıza devam edeceğiz. Yemeğimiz geldi. Bu şekilde gözüküyor. Servisi bu şekildeymiş. En altta pide, üzerinde nohut, onun üzerinde paça eti ve en üzerinde de maydanoz arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Evet. Şimdi hemen limonumuzu sıkıp tadına bakalım.
Dostlar, pideli paça adından da anlaşılacağı üzere normal paçanın altına pide konmuş hali. Lezzetinde de bunu zaten size anlatıyor. Ağzınıza ilk aldığınız anda paça kokusu, paça tadı hemen geliyor. Paçanın içerisine ekmek doğramışlar, öyle düşünebilirsiniz. Güzel bir tadı var. Geldiğinizde denemenizi isterim. Çok uçuk bir fiyatı yok zaten. Bence duraklarınızdan bir tanesinde Zağnospaşa Camii'ne gelmişken bunu da ekleyebilirsiniz. Hatta sabah kahvaltıda midem kaldırır diyorsanız, sakatatlarla aranız iyi ise pideli paça da deneyebilirsiniz. Yemeğimizi yedik. Hemen böyle Balıkesir çarşılarına daldık arkadaşlar. Aradığım ayakkabıyı sonunda buldum. Burada. Balıkesir'in çarşıları güzel. Fiyatlar uygun. Yani beklediğimin altında diyeyim en azından. Normalde bir tık daha pahalı bekliyordum. Geldiğinizde çarşıdan alışveriş de yapabilirsiniz. Tekstil ürünleri, ayakkabılar vesaire gördüğüm kadarıyla gayet uygun. Şimdi Sümerbank'ın önündeki Merkez Çeşme'ye geldik. Şehrin tam kalbinde o kadar güzel ve tarihi bir çeşme yapmışlar ki çevre düzenlemesi de harika bu arada. Değinmeden geçemeyeceğim. Çok güzel gözüküyor. Hemen size de gösteriyorum. Böyle yanı hemen araç trafiği ve meydanda bu şekilde böyle çok güzel bir tarihi çeşme var. Etrafında da insanlar araçla dönüyor. Ama çeşme şu an çalışmıyor. Çeşme sistemi de biraz farklı. Gördüğünüz gibi içeriye demir çubuklar var. Bu demir çubuklar havuzdaki suyu alarak buradaki aslan ağzından dışarıya akıtıyor. Yani herhangi bir aç kapa sistemi yok. Sürekli çalışan bir çeşme. Ama şehrin merkezi noktalarından bir tanesi ve şöyle buraya gelip durduğunuzda her yeri görebiliyorsunuz. Şöyle buraya gelip durduğunuzda her yere hakim oluyorsunuz. Hemen karşısı Kuvayi Milliye Müzesi'ne gidiyor. Arka tarafında Zağnos Camii'ni görüyorsunuz. Karşında Sümerbank. Her yer size görüş alanı olarak gözüken bir konumda. Her yere hakim olduğumuz bir nokta burası. Caddeler çok hareketli. İnsanlar sanki dışarıya akın etmiş gibi. Aynı şekilde çok ciddi bir araç trafiği de var. Gaziantep'li Gökeroğlu'na geldik. Burada Balıkesir kaymaklısı varmış. Onu deneyeceğiz. Balıkesir yemedik, o yüzden. kaymaklısı. Bu şekilde gözüküyor. Su böreğini andırıyor biraz. Ama tabii tatlı bu. Arasında kaymak mı var? Manda kaymağı. Yufkaların arasında manda kaymağı. Yufkaların arasında kaymak düşünebilirsiniz. Öyle bir tatlı hayal edin. Birazdan tadına bakacağız. Kilogram fiyatı 1300 TL'ymiş. Biz 300 liralık aldık. Gayet 2 kişiye yetecek bir porsiyon. Şimdi paket yaptırdık. Yolda yiyeceğiz diye. Daha yemeğimizi yemedik. Yağmur yağmaya başlayacak birazdan. Olabildiğince hızlı gezmeye çalışıyoruz. Sıradaki durağımıza geçiyoruz. Camiye Yeşilli Cami denme sebebi caminin önceden dış kısmı yeşil renge boyanmış arkadaşlar. Halk arasında da bu yüzden Yeşilli Cami ismi almış. Sütunlar bile çok eski içerideki. Namaz kılanlar var, o yüzden kısık sesle konuşuyorum. 1786 yılında yapılmış cami. Ahşaplar bile artık yarılmaya başlamış. Ahşap işçiliği ön planda olan bir cami. Gelirseniz vakit namazınızı burada kılabilirsiniz. Bayanlar bölümü yine üst kat. Karşı duvarların arasında ahşap direkler var. Hemen yanınızda hayat akarken siz burada hayatı bir süreliğine durdurabilirsiniz.
caminin net olarak kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak söylediğim gibi caminin dışındaki şu pencereler kısmı önceden yeşilmiş komple. Bu yüzden Yeşilli Cami olarak anılmış halk arasında. Üzerindeki kitabelerde 1786 yılı gözüktüğü için o tarihlerde yapıldığı düşünülüyor. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ileride bir çeşmemiz var. Birazdan oraya da gideceğiz. Kuvayi Milliye Müzemize geldik. Hemen içeri geçelim. Bahçede tarihi eserler var. Böyle gördüğünüz gibi. Hemen köşede saat kulesi var. Zaten şu an saat tam olduğu için çan çalıyor. Duydunuz. Burada eski küpler var. Zeytinyağı saklama küpleri. Saat kulesi de avludan bu şekilde gözüküyor. Tamam geliyoruz. Bekle sen. Bu bölgenin yani Balıkesir ve Çanakkale'nin hava durumu biraz kararsız arkadaşlar. Sabah o kadar sıcak bir hava vardı ki anlatamam. Şu an gördüğünüz gibi hava kapandı ve neredeyse yağmur yağacak. O kıvama geldi. Bence bu bölgeye gelirken mutlaka yanınızda bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurun. Bizimki çantada. Sıkıntı yok yağmur yağarsa. Ama size de böyle bir bilgi vereyim. Havanın ne olacağı hiç belli olmuyor. Bursa'da başladı bu olay. Balıkesir ve Çanakkale aynı şekilde devam ediyor. Hava her an bir güneşli bir kapalı, bir güneşli bir kapalı. Şimdi Kuvayi Milliye Müzesi'nin içine de bir bakalım ne varmış. Burası da belediyenin İçeriye geçiyoruz. Onarımdan önceki hali ve sonrası sizi karşılıyor. 1988 yılında Kültür Turizm Bakanlığı'na geçmiş burası. Sonrasında 88-89 yıllar arasında ve 92-93 yıllar arasında Kuvayi Milliye Müzesi Teşhir Tanzimini adı altında ard arda İstanbul Rölevesi ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından onarımları yapılarak 1996 yılında müze olarak kullanıma açılmıştır. Burada Balıkesir'in tarihi ve Atatürk'ün ziyaretleri hakkında böyle güzel bir Atatürk odası yapılmış. Balıkesir'e dair, Atatürk'ün gelişine dair burada bilgiler var. Yine Kuvayi Milliye Salonu diye bir bölüm var. Burada da böyle Kuvayi Milliye dönemi Atatürk'ün saçları için kullandığı rivayet edilen saç maşası arkadaşlar. Ve Atatürk ile ilişkilendirilen seccade ile tesbih. Burada sergileniyor. Yine Atatürk'e ait eserler. Burada da Balıkesir'in kazı alanlarında şöyle üstlerinde fotoğraflar var. Ele geçirilen eserleri sergilemişler. Çok güzel eserler var arkadaşlar. Birçok ilde gördüğümüz küpler, tabak çanaklar, çömlekler vesaire var. Burada yine o dönemde kullanılan bir lahiti görüyorsunuz. Küçük süs eşyaları çoğunlukta burada. Şu şekilde. Dönem ne olursa olsun insanlar sanata hep önem vermiş. Gördüğünüz gibi. Şu küçük küplerin üzerindeki süslemelere bakar mısınız? Motiflere, süslemelere. Nerede bulunduğu, nasıl bulunduğu ile ilgili de fotoğraflar var yukarılarda. Tarihi eserlere meraklıysanız buraya mutlaka uğrayın derim. Yine aynı şekilde metal eşyalar. Böyle görüyorsunuz. Ve burada da sanırım ilk topuklu ayakkabıdır bence. Şöyle yüksek sandaletler var. Ahşaptan yapılmış. Şu gördükleriniz. Üstleri sandalet. Ve bayağı bir alt kısmı var. Burada da yöresel kullanılan kıyafetler, eşyalar vesaire var.
Burada bildiğim tek şey şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz çivili kısım tahta. Umarım gözüküyordur şöyle. Yani buna keçi ve hayvan tüylerini, şunlar keçi ve hayvan tüyleri, üzerlerine sürekli böyle ata çekilerek, atıp çekile şöyle pürüzsüz bir görüntü elde ediliyor. Onlarla da sonra şu tarz kilimler dokunuyor, işleniyor. Rahmetli babaannem, mekanı cennet olsun, hatırlıyorum böyle çocukken çıkrıkla, bizim çıkrık dediğimiz olay, bunlarla böyle atma çekme yaptıktan sonra çevirerek bu keçi tüylerini ve koyun tüylerini ip haline getirirdi. Onlarla da sonra böyle kilimler döşerdi, yapardı. Çocukluğumda sonuna yetiştim bu olayın. Hatırlıyorum onu. Şimdi bunu görünce anılarım canlandı. O aklıma geldi. Mekanları cennet olsun inşallah, onların da anmışken bir duamızı okuduk. Bu vesileyle babaannem ve dedelerimin de mekanları cennet olsun inşallah. Hayatta bir anneannem var ve kendisi sıkı takipçim. Eğer izliyorlarsa aileme ve anneanneme buradan çok selam. Şöyle çok güzel bir Kuvayi Milliye Müzesi'nin içerisinden magnet aldık. Toplam 4 parça, arkadaki 3'ü farklı. Şöyle hepsinin mıknatısları var. 50 TL arkadaşlar. Balıkesir'de başka bir yerde magnet bulamadık. Bunu magnetlerimizin en üst kısmına koymayı düşünüyoruz. Bu arada tarihi çeşmenin, diğer çeşmenin yanına geldik. Burası da hemen Hilton Garden'ın önü. Burası da yine çok tarihi bir çeşme. Hemen yanımızda Kuvayi Milliye Müzesi var. Köşesinde de Saat Kulesi var. Balıkesir merkezde çok fazla zamanınızı alacak aşırı bir şey yok arkadaşlar. Birkaç güzel restoranda yemek yiyip şöyle çarşılarını gezip böyle bizim gibi birkaç tane de tarihi bina gezip gezinizi sonlandırabilirsiniz. Biz yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şöyle hemen karşımda çok güzel tarihi bir bina var yine. Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi'ymiş. Saat Kulesi'nin yanında. Gidelim. Gidelim bakalım. Şimdi Ferah Lokantası'na geldik. Karnımız acıktı değil mi Elif Aksen? Şimdi hemen içeriye geçiyoruz. Burası sanayi sitesi içerisinde. Balıkesir yazdığınızda zaten nerede ne yenir de mutlaka görmüşsünüzdür. Biz de çok merak ettik. Hemen içeride ne var ne yok. Saat de ilerledi. Saat 4 civarı. Şansımıza ne kaldı bilmiyorum ama hemen bir içeriye bakalım. Hadi. Çok uzakta açtı ama. Bir ondan alalım. Güzel gözüküyor. Ya bugün Menüler biraz evet geç kaldık gezdiğimiz için. Biz bunu hep yaşıyoruz. Evet. Kuzu haşlama güzel gözüküyor. Başka ne alalım? Şu dana güveç, şu kuzu kavurma zaten. Dana güveç, kuzu kavurma. Kavurma da biraz hem yağlı hem de lezzetli efendim. Burası sanayi içerisinde bulunan küçük şirin bir esnaf lokantası. Tabii biz her zaman olduğu gibi yine gezerken saati biraz geçirdiğimiz için menünün sonuna yetiştik. Şimdi size hemen menüyü gösteriyorum. Bunlara patates kızartması var. Patlıcan kızartması, üstü yoğurtlu, karışık. Yanında bu bölgede düğünlerde yapılan düğün çorbası, tavuklu. Böyle bir soğan ve domates söğüş, pilav, üzeri az fasulyeli. Burada kuzu tandır var. Hemen yanında dana güveç. Burada da paça çorbası var. Yanında da ikram olanlar turşu ve şu şekilde cacık aldık biz kendimiz. Yanında da bu şekilde turşu ve limon ikramı oluyor. Aynı zamanda kızartma ile beraber. Ben size bunu anlatırken de Elif Ahsen arkada habire gayretliyor. Afiyet olsun kızım. Şöyle nohut, arpa şehriye ve tiftiklenmiş tavuk var arkadaşlar. Tadı çok güzel. Bu şekilde. Yemeğimizi yedik, tatlılara geçtik. Üzeri böyle bol kaymaklı ve fıstıklı Kemalpaşa tatlısı geldi ikram. Şimdi bunu da yiyip yavaştan yola çıkacağız. Evet dostlar, yollar çok güzel baharın gelmesiyle birlikte. Biz şimdi Ferah Lokantası'nda yemeğimizi yedik. Sonraki bölümde bizi Kütahya'da izleyeceksiniz inşallah. Yaklaşık bir 4 saate yakın yolumuz var. Biz
Kütahya'ya doğru yol alıyoruz bu güzelim yollarda. Diğer bir konu yediğimiz yemekle ilgili hemen bir fiyat ve lezzet bilgilendirmesi yapalım. Dostlar, üzüldüğüm bir nokta var. Bilmiyorsam da kusura bakmayın, cahilliğimi mazur görün. Yeterince araştıramamışım demektir. Balıkesir kuzusuyla ve küçükbaş hayvancılığıyla ünlü bir yer ama böyle Balıkesir merkeze geldiğinizde böyle bir kuzu güveç yapan, ne bileyim sade kuzu üzerine yemekler yapan böyle bir yer bekledim açıkçası. Tıpkı Denizli'deki Denizli kebabı gibi. Böyle fırında pişen, herhangi bir şekilde pişebilir. Yani buranın oğlağı ya da kuzusu meşhursa buna özgü bir restoran bekledim açıkçası. Restoranda bir menü değil, yanlış anlamayın. Böyle bir restoran, oğlak üzerine, kuzu üzerine bir restoran özellikle bekledim ama bulamadım. Böyle ünlü bir yerde bunu bulamamak beni üzdü. Ferah Lokantası da burada yiyebileceğiniz güzel sanayi tipi böyle esnaf lokantalarından bir tanesi. Gittiğinizde şaşırmayın diye önden bir bilgi vereyim. Burası sanayinin içerisinde, küçük sanayi sitesinin içerisinde bir yer. Ne oluyor? Tamam böyle indiriyorum. Elif Hasen'in atakları, bir şey oldu sandım, o derece bağırdı yani. Çıkamıyorum. Fiyatlar makul. Gördüğünüz oğlak 400 TL civarıydı. 460 ya da 360 yalan olmasın. 460'tı sanırım. Et yemekleri genelde 360. Diğer yemekler uygun da aslında fiyatları. Paçayı ve düğün çorbasını gördünüz. Büyük tabaklarla verdiler böyle. Ve onlar 140 TL'ydi. Yani biz sabah paçayı 200 liraya içtik. Altında yarısı ekmekti. Burada dolu dolu bir çorba içiyorsunuz ve büyük tabaklarla içiyorsunuz. 140 TL. Lezzet bakımından güzeldi. Yani kötü diyemem ama yemeklerin geneli böyle aman aman güzeldi dediğim tek bir şey var. Hakkını yemeyeceğim. Kuzu eti, kuzu parça tandır vardı. O güzeldi. Lokum gibi olmuş böyle. Gayet de güzel, rahat rahat yeniyor. Ama onun haricinde diğer lezzetler biz kapanışa denk geldiğimiz için de olabilir. Şimdi esnafın hakkını da yemeyelim. Böyle uçmuyordu yani lezzetler. Gayet normal değerlerdeydi. Böyle bayıla yemedim yani, açık söyleyeyim. Ama kötü de değildi. Orta düzeydi. Sadece dediğim gibi kuzu tandır benim çok hoşuma gitti. Burada yine dediğim gibi esnaflarımızın da hakkını yemeyelim. Biz kapanışa denk geldik. Çok çeşitli kalmamıştı. Saat 4 civarında gittiğimiz için. Zaten kendileri de dedi keşke saat en geç 1'e kadar burada olsaydınız, 11-1 arası diye. Siz tüm çeşitleri görmek istiyorsanız 11'de gidip saat 1'e kadar yemeğinizi yiyebilirsiniz. Tezgah komple dolu ve ocaktan yeni çıkmış yemekler oluyor. Belki lezzetler o zaman da daha güzel olabilirdi, bilmiyorum ama dediğim gibi böyle orta düzeydi. Yemek lezzetleri kötü değildi. Aman aman da uçmuyordu. Fiyat olarak da gördüğünüz masaya her şey dahil 1245 TL ücret ödedik arkadaşlar toplam. Bu şekilde. Şimdi biz Kütahya'ya doğru geçiyoruz. Yol üzerinde yine güzel manzaralar görürsem size aktarırım. Ama video burada bittiyse bilin ki aktaracağım bir şey yoktur. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize inanamayacağınız şekilde destek olabilirsiniz. Çünkü takipçi sayımız arttığında biz moralimiz daha da artıyor, motivasyonumuz artıyor. Ve aynı şekilde videomuzu beğenerek ve yorumlar kısmında sizce Balıkesir nasıldı? Bu konu hakkında bize bir yorum yazarak destek olabilirsiniz. Biz sonraki bölümde size Kütahya'dan merhaba diyeceğiz. Bugün yüzüme bakmadığın için görmedin tabii. Bu gece biraz yaralıydım Çiğdem. Yani kurşun anlamında. Dostlar, normalde videoyu sonlandırmıştım ama yolda giderken Balıkesir kaymaklısı almıştık, hatırlarsınız, tatlıcıdan. Onu denedik şimdi. Hemen torpidoya koymuştum yolda yeriz diye. Size bunun hakkında da bilgi vermek isterim. Güzel bir tadı var. Sadece damakta en son bıraktığı böyle bir farklı bir aroma var. Bunda manda sütü ve manda yoğurdu tüketenler sadece anlar. Daha önce
Yani sayısız defa manda yoğurdu tüketen biri olarak manda kaymağı tadı var. Ama tadı efsane. Fiyatı bir tık pahalı geldi bize. 1300 liraydı. Kilogramı 1300 liraydı. Fiyatı pahalı geldi. Onun haricinde lezzetine diyebileceğim hiçbir şey yok. Tadı efsane. Çok hafif. Zaten dediğim gibi hamurlar arası kaymak kendini yediriyor. Bunu da buradan size aktarmak istedim. Bu arada biz Kütahya'ya yaklaşık 1 saat yolumuz kaldı. Yolda çok güzel manzaralar var. Size aktarmak istiyorum ama kamera gözümün gördüğü gibi göstermediği için yağmur da atıştırmaya başladı. Şöyle göstereyim. Yağmur da yağmaya başladı. Bu yüzden size çekemedim bunu. Ama yol üzeri çok güzel köyler var.